Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şahane bir kek tarifim var. Tereyağıyla yapıyoruz. Nefis bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için kullanacağımız kalıbın alt tarafını yağlı kağıt geçirdim ve kenarlarını da margarin ile yağlayarak buzdolabına alıyorum. Buzdolabına alırsanız kekiniz hiç yapışmaz bir önlemdir bu. 10 yıldır her zaman belirtiyorum. Yoğurma kasemizin içerisine 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı alalım. Şöyle kıyısında köşesinde de hiçbir şey bırakmıyorum. Hani hepsi kekin içine gitsin, ziyan olmasın. 2 tane yumurta. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yağlı olmuyor, hiç korkmayın. Tam güzel bir tariftir. Yarım su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı yoğurt. Gördüğünüz gibi yoğurt çok fazla sulu değil. Şöyle biraz sert tarafından alıyorum. Şimdi bütün bu malzemelerimizi bir tel çırpacakla güzelce karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine iyice geçişsin. Bu arada hemen belirtmek isterim. Tarifimde mikser kullanmıyoruz. Sadece tel çırpacak ve spatula ile yapıyoruz. Seri bir şekilde karıştırıyorum. Bu kıvama getirdikten sonra bu tarifimizde kabartma tozu değil de karbonat kullanacağız. Bir paket karbonatı size göstermek için ben bir yemek kaşığına boşalttım. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle yemek kaşığın ucu kadar diyebilirim. Yani bir tatlı kaşığı diyebiliriz, hafif tepeli. Onun üzerine şöyle biraz limon sıkalım. Limon asit olduğu için, yani karbonat asit bazında bir malzeme gerekli. Limonu sıkıp onu iyice köpürtün. Daha sonra tarifimize ekleyelim. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Karbonat kabartma tozu gibi değil. Mutlaka asit bazlı bir şey gerekli. Yoğurt var tarifimizde, süt de var. Ama biz yine de garantiye alalım. Limonla köpürtüp ekleyelim. Karbonatı ekledikten sonra kısa bir süre karıştırıp daha sonra unumuzu ilave ederek şöyle spatulamızla karıştırmaya başlayalım. 2,5 su bardağı un bende tam denk düştü. Ama lütfen dikkatli ekleyin. Kıvamı bu şekilde olacak. Yani şöyle spatulanızla karıştırdığınızda olması gereken kıvam bu. Ne çok sert yapın ne de çok cıvık olsun. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Daha önce yağlayıp buzdolabına almış olduğumuz kalıbın içerisine spatulamızla şöyle alalım. Gelişi güzel, yani göz kararı olarak dağınık bir şekilde bırakalım. Yani bu kekimizin en büyük özelliği 2 katmandan oluşuyor ve çok orijinal bir sunumu var. Lezzeti zaten harika. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle gelişi güzel ekledim. Şimdi dibinde böyle 2 spatula dolusu diyebilirim hamurumuz var. Onun içerisine 1 su bardağı öğütülmüş ceviz, 1 tatlı kaşığı da tarçın ilave edip güzelce karıştıralım. Yani cevizle tarçının lezzetini tahmin edebiliyorsunuzdur. Şahane bir uyumdur. Şöyle gösteriyorum size her zaman yakın çekimden. Kıvamı da bu şekilde. Şimdi cevizli katmanı da yine göz kararı böyle kenarlarına, ortalarına dağıtarak yerleştirebilirsiniz. Siz izlerken hemen minik bir şey anlatmak istiyorum. Tarifimin çıkış noktası, Alman mutfağında keklerini tereyağı ile yapıyorlar. Yani bizim gibi sıvı yağ ile kek yapmıyorlar. Bu tarifte Almanların Noel zamanlarında bu üzerine sürdüğüm katmana aslında onlar Lebkuchengewürz diye bir baharatları var. Onu ekliyorlar. Ama ben bugün tarçın ekledim. Ceviz yerine fındık da ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Yani bu tarifimi Alman mutfağından esinlenerek uyguluyorum. Bütün hepsini, yani cevizli katmanımızı da şöyle dağınık bir şekilde her tarafına ekledim. Spatula ile biraz düzeltin ama böyle dümdüz yapmayın. Çünkü o katmanlar birbirinde orijinal kalsın. Ama bir tarafa baktım ben, şu köşe boş kalmış. Oradan hemen biraz sade hamurdan alıp şöyle güzelce yerleştirdim. Tabii çok uğraşmayın. Şöyle spatula ile hafif düzeltin, yeterli. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderelim. Fansız ayarda pişiriyoruz. Tam 35 dakika pişirdim ben ve 35 dakikanın sonunda mis gibi kokularla kekimizi fırından çıkardım.
Hemen şöyle bir açıyorum ben çıkar çıkmaz, yani hiç beklemedim. Kalıbın kenarını yağlayıp buzdolabına aldığımız için kekinizin yapışma oranı zaten neredeyse yok oluyor. Ben de hemen şöyle sıcak kaynarken çıkardım. Bu arada hemen belirteyim, bazen yazıyorsunuz Selva Hanım o keki oradan oraya kırmadan, dağıtmadan nasıl alıyorsunuz diye. Aslında çok şöyle bir test ediyorum önce. Elime bir spatula alıyorum. Onunla acaba diyorum altı tuttu mu, yapışmış mı, kaydırabilir miyim? Bir kontrol ettim. Kek hiç yapışmamış. Altı havada. Hemen şöyle yağlı kağıtla tele alıyorum önce. Daha sonra yağlı kağıtla tel aldıktan sonra şöyle dikkatli bir şekilde yağlı kağıdı altından çekerken elimle de kekin kağıtla birlikte gelmemesi için keki de farklı yöne itiyorum. Ve keki tamamen kalıptan çıkardıktan sonra sıcak sıcakken üzerine bolca pudra şekeri serpelim. Çünkü pudra şekeri kaynar keke serpildiğinde tutuyor. Hafif bir eriyor. Hiç böyle sağa sola gitmiyor. Bunu da belirtmek isterim. Ve kekimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı gösterip hemen dilimlere bölüyorum. Bu kekin bir diğer özelliği her bir dilimin küp küp olması. Yani kocaman değil de minik minik kesiyoruz. Hemen şöyle bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şöyle kekinizi servis ettiğinizde zaten görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Alt tabanı sade kek, üzeri cevizli ve tarçınlı bir katman. Hem görünüşü hem sunumu gerçekten çok güzel oluyor. Hatta böyle minik minik kestiğiniz için 3 gün 4 gün servis edebilirsiniz. Çünkü bu kek sünger gibi olmadığı için bayatladı, sertleşti probleminiz de yok. Çünkü kekin ana hali zaten biraz kurabiye ile kek arası bir kek olduğu için bayatlamıyor da diyebilirim. Hemen şöyle size detaylı bir şekilde gösteriyorum. Bu arada belirtmek isterim. Ben bu kekin hepsini dilimledim. Hani sizin aklınızda da diğer kekler nasıl duruyor? Acaba dağınık atıldı, görünüşü nasıl diye merak edersiniz diye. Ben bütün dilimleri de, bu arada kekin de böyle yakın çekime şahane görünüyor. Ben hepsini dilimlenmiş halini de bir fanusa dizdim. Sizler detaylı izleyiniz, aklınızda hiçbir soru kalmasın diye. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle kekin dilimlenmiş ve fanusa tek tek dizilmiş halini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.